Kaymakla Antep fıstığının müthiş uyumundan oluşan çıtır çıtır simit katmer nasıl yapılır? Gaziantep'in geleneksel kahvaltısında bulunan süt kaymağı ve erken hasat Antep fıstığının bileşiminden oluşan katmerin bir çeşididir simit katmer. Yaklaşık 7-8 yıllık bir mazisi olan simit katmer, geleneksel olarak kare biçiminde yapılan katmerin simit şeklinde yuvarlak olarak hazırlanmasıyla oluşur. Burada değişen sadece şekli değildir. İçindeki hamur miktarının azalması sonucu daha dolgun, çıtır çıtır ve ağızda dağılan bir lezzet ortaya çıkar. Katmerin temel malzemesi Antep fıstığı, şeker, sade yağ ve kaymaktır. Yufka hamurunun incecik açılması ve taş fırında pişmesinin lezzetine katkısı çok fazladır. Nasıl yapılır ekibi olarak bu hafta Mehmet Usta'nın 1986 yılında doğan ikiz çocukları Hasan ve Hüseyin'den esinlenerek ismini verdiği Özikizler Künefe'ye konuk oluyoruz. Özikizler Künefe'de hem lezzeti hem görünümü hem de sunumuyla müşterilerinden tam puan alan 6 çeşit künefesinin yanı sıra tatlıları, katmeri, kendi özel üretim dondurması ve olmazsa olmaz Antep fıstığıyla siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Bu hafta son yıllarda popülerliği artan lezzeti ve hafifliğiyle vazgeçilmez tatlardan biri olan simit katmerin yapımını detaylı olarak anlatacağız. Simit katmerin hamurunun çok ince açılması gerekmektedir. Bu yüzden sert buğday unu olarak da bilinen baklavalık un kullanılır. İçinde un, su ve tuz bulunur. Her ustada bu oranlar değişmesine rağmen ortalama 1 kilogramın içine 500 mililitre su ve 25 gram kadar tuz konularak yoğrulur. Oluşan hamurun kulak memesinden biraz daha sert olması amaçlanmaktadır. Hamurumuzu yoğurduktan sonra yaklaşık 10-15 dakika dinlendiriyoruz ve daha sonra küçük parçalar halinde yuvarlayarak buzdolabında bir gün dinlenmeye bırakıyoruz. Bir gün sonra katmerimizi açacağımız tezgahımızı sade yağla yağlıyoruz. Hamurumuzu önce elle düzleştirip daha sonra merdane ile 25-30 santim ebadında açıyoruz. Katmerin hamurunun ip ince olması pişirilince çıtır çıtır olmasını sağladığından katmer hamurunun büyük ustalık gerektiren el ile gerdirilip savrularak açılması gerekmektedir. Hiçbir makinenin bu ustalık gerektiren tekniği kopyalayamayacağını da belirtmeden geçemeyiz. Yaklaşık 140-150 santim olana kadar açılan hamurumuzu sade yağla yağlayarak Antep fıstığımızı ve pancar şekerimizi ekliyoruz. Daha sonra süt kaymağı dediğimiz sütün kaynatılıp soğuması sırasında üst katmanında oluşan saf kaymağımızı ilave ediyoruz. Katmerin lezzeti, kullanılan malzemenin kalitesiyle doğru oranda olduğu için Özikizler Künefe'de geleneksel lezzeti korumak için tüm tatlılarında kullanılan malzemeler bizzat Gaziantep'ten getirilmektedir. Hazırlanan içeriğimize tereyağının özü olarak adlandırılan ve %99.9 oranında süt yağı içeren katkılarından arındırılmış sade yağ ilave ediyoruz. Daha sonra hamurumuzu simit şeklinde katlayarak fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Üzerine yine sade yağla yağlayarak pişmesi için taş fırına götürüyoruz. Taş fırın, katmerin lezzeti için olmazsa olmazlarındandır. Simit katmerimiz taş fırında yaklaşık 6-7 dakikalık pişirmeden sonra servis için masalarımıza geliyor. Katmerin kıvamını anlamanın en basit yolu keserken çıtır çıtır sesini duymaktır. Son olarak kesilen katmerimize Antep fıstığımızı serperek servisini tamamlıyoruz. Hepinize afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz sağ altta bulunan beğen butonuna basarak ekibimize moral verebilir, her hafta yayınladığımız birbirinden ilginç nasıl yapılır videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza üye olabilir ve sizi bilgilendirmemiz için zili aktif hale getirebilirsiniz. Bir sonraki nasıl yapılır videosunda görüşmek üzere.